Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanlardan dost edinebilir mi? Maide suresi 51. ayeti nasıl anlamamız gerekir? Şimdi dedim ya, her şey yönteme bağlı. Kur'an'a nasıl yaklaşacağımız, hadislere nasıl yaklaşacağımız, fıkha, literatüre. Şimdi eğer parçacı yaklaşırsanız, ki Orta Çağ boyunca sürekli Müslümanlar, alimler parçacı yaklaşmış. Herkes Kur'an-ı Kerim'den cımbızla bir takım ayetleri almışlar. Hatta Hasan Hanefi'nin tabiriyle Kur'an-ı Kerim bir süpermarket değildir der o. Gidip de raftan istediği ayeti, malı alabileceğiniz. Kur'an'a yaklaşmanın bir yöntemi var. Şimdi Müslüman olmayanlarla kavramsal nasıl olacak irtibatımız? Kur'an-ı Kerim'e bakıldığı zaman tek bir ilişki biçimi yok. Çok çeşitli ilişki biçimleri var ve bunlar da Müslümanlarla Müslüman olmayanların, bilhassa müşrikler, münafıklar, Hristiyanlar ve Yahudiler, genelde bu 4 kategori. Bunlarla onların takındıkları tavra göre değişen şeyler var. Sonuçta bugün gelinen noktada ne olabilir? Bir kere çok açık biçimde Kur'an-ı Kerim Müslümanlara savaş ilan etmeyen, onları yurtlarından çıkarmayan, Kur'an'ın tabiriyle Hristiyanlarla, Yahudilerle, müşriklerle barış içinde yaşamalarının hiçbir engel olmadığını söylüyor. Bunun daha açık bir örneği var. Medine site devletini Peygamberimiz kimlerle kurdu? Yahudilerle beraber kurdu. Bir adım daha ileri gidelim. Medine Anayasası dediğimiz, Medine Vesikası denilen bir anlaşma var. Bu anlaşmanın 21. ve 23. maddesi, emin değilim ama bu son zamanlarda benim dikkatimi çekti. Çok açık biçimde Arapçasını da okuyayım. İnne Yahuda beni Avf ummetun ma'al mu'minin. Beni Avf Yahudileri müminlerle tek bir ümmettir diyor bakın. Tek bir ümmettir diyor. Dolayısıyla Medine ilk İslam site devletini bile Yahudilerle kurmuş olan bir peygamberin kategorik olarak Müslüman olmayan herkeslerle düşmanlı, husumet ilişkisi olduğunu söylemesi mümkün değil. Kur'an da bunu söylemiyor. Kur'an-ı Kerim'in tavır almamızı istediği müşrikler, Hristiyanlar, Yahudiler genelde mütecavizkar, saldırgan, Müslümanların aleyhine planlar yapan, komplolar yapan veya fiili olarak saldıranlar. Bunun dışında barışçıl olanlarla hiçbir biçimde Müslümanların savaşması mümkün değil. Onlara doğru değil. Tarihte de zaten eğer böyle olsaydı İslam tarihinin, İslam medeniyetinin tamamını atmamız lazım. Çünkü Medine-i Münevvere'den sonra Basra, Küfe, Bağdat, Samerra, Kahire, Şam, İsfahan, bütün İslam başkentlerinde Müslümanlar Müslüman olmayanlarla barış içinde yaşamışlardır. O kadar ki eğer onlar olmasaydı bugün İslam medeniyeti olmazdı. O konuda da özellikle bir kitabı önermek istiyorum izleyicilere. Dimitri Gutas'ın, ki o da bizim bir hemşerimizdir, İstanbul Rumu'dur. Yunanca düşünce, Arapça kültür. Bu kitapta Bağdat'taki çeviri hareketlerini anlatıyor. Bağdat'ta nasıl Hristiyanların, Süryanilerin, Keldanilerin, ateistlerin, dehrilerin, materyalistlerin, zındıkların, zerdüşlerin tam bir özgürlük içerisinde yaşadıklarını ve çeviri hareketlerine katkıda bulunduklarını özellikle Süryanilerin geniş geniş anlatıyor. Dolayısıyla Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in tepki vermemizi istediği husus inançlarından dolayı değil, onların kafir veya mümin ve olma değil, saldırgan olup olmamalarına göre. Dolayısıyla şunu diyebilir, yeryüzünde isterse ateist olsun, barışseverse o insanlarla her türlü ilişki kurabiliriz. Dostluk ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi, ticari ilişki, kültürel ilişki, hiçbir manisi yok. Ama saldırgan ilişki olduğu zaman, Müslüman bile olsa saldırdığında ona karşı nefs-i müdafaa hakkımız var. O halde anahtar kavram Müslümanların Müslüman olmayan ilişkilerinde dostane ilişkiler mi, düşmanlık ilişkiler mi? Dostane ilişkilerle hiçbir problem yok ama düşmanlık ilişkisi kurarsa o zaman onlara karşı tedbir alma ve kendimizi savunma hakkımız var. Çok açık biçimde bunu Kur'an'dan çıkarabiliriz.